Selamlar sevgili dostlar, ben Sidar. Hani ben hep diyorum ya fiyatı sakın aman ha kovalamayacağız. İşte bugünkü konumuz yükseliş veya düşüş trendinde bu geri çekilmelerde treni kaçırmadan o pullback'lerde nasıl işleme girebiliriz? Bu piyasa profesyonelleri veya fon yöneticileri veya şöyle de diyebiliriz çok iyi traderlar neler kullanıyor bu geri çekilmelerde? Nasıl pozisyona giriyorlar? Bu videoda hepsini göreceğiz. Evet, şimdi ilk önce biz bir trend nedir ve bu geri çekilmeler, yani bu geri çekilmeler, pullback ne demek ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar fiyatlar hep trendler halinde hareket ederler. Çünkü dimdirek böyle yukarı doğru çıkan bir piyasa hiçbir zaman göremezsiniz. Diyelim ki bir yükseliş trendinde nereden anlıyoruz ilk önce yükseliş trendini? Hemen şöyle ufaktan. En son tepe bir önceki tepenin üstünde gerçekleşiyor ki bunu artık zaten siz de biliyorsunuzdur. Peki buradaki şu bölgeler bunların bize piyasanın şöyle düşünebiliriz nefes almaları. Yani hareket ediyor, nefesini veriyor, yükseliyor ve ondan sonra bu nefes alma yerlerinde tekrar içine bir hava çekiyor. Biz de işte bu içine hava çekilecek yerlerdeki işlemlere gireceğiz. Sonra tekrar üflüyor diye tekrar yükseliş trendi devam ediyor. İşte biz de şu treni, şu dalgaları yakalamamız için fiyatı dediğim gibi buralarda kovalamayacağız. Düştükten sonra bu düşüşte biz girmeye çalışacağız. Bu tekrar o nefes alırken piyasa biz de bu treni atlamaya çalışacağız. Peki neden böyle düşünüyoruz? Şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela diyelim ki limon. Aynı biz çünkü ticaret yapıyoruz. Trade yani bu alım satım yapmak bir ticaret. Böyle düşünün yani. Bir limonun fiyatı devamlı çıkıyorsa yani limon 2 liradan 3 liraya çıktı, 3 liradan 4 liraya, 4 liradan 5 liraya çıkıyorsa biz bu trendi yakalamamız lazım. Nerede yakalamamız lazım? 2'den 3'e çıktı, 4'ten 5'e çıkarken 2,5'a düştüğü anda trene binip 5'i yakalamamız gerekiyor. Neden? Limonu ucuzdan alıp yükselen fiyatlarda yukarıdan satmak amacımız. Okey, burada anlaştık. Evet, şimdi bu chartımızda, bu grafiğimizde, bu da Amerikan borsası S&P 500 grafiği. Şimdi burada göstereceğim. Dediğim gibi grafikler şu anda benim çalıştığım, size gösterdiğim grafikler tamamen kapalı piyasada gösteriyorum. Bu işin mantığını anlayın diye bu şekilde gösteriyorum. Yani illa böyle olacak diye bir şey yok. Her zaman söylüyorum ama işin mantığını çözün. İşin mantığını çok iyi kavramanız gerekiyor ki iyi, net, yüksek olasılıklı, şanslı pozisyonlara girebilin. Şimdi burada görüyorsunuz zaten şöyle yükseliş trendinde bir trendimiz var. Burada fiyatın her çıktığında, her tepe yaptığında dönüşler arkadaşlar konsolide. İşte bu dediğim gibi nefes alma yerleri ve burada tekrar üflüyor ve tekrar nefes alıyor. Neden yükseliş trendi diyoruz? Çünkü en son tepe bir öncekinin yukarısında, en son dip de bir öncekinin yukarısında. Biz burada sadece düşünmemiz gereken şey alım yapmak ve şu pozisyonu yakalayıp burada bir yerde yakalayacağız. Zaten bunu işte şimdi nerede yakalayacağımızı işleyeceğiz. Sonra tekrar bu nefes verişte piyasanın bizi yukarı çıkarmasında işleme girmek. Tekrar çekildiğinde nefes alırken bizim buralarda işleme girmemiz. Diyelim ki burada en çok sıkıntı yaşadığımız şey ne? Diyelim ki işte böyle fiyat yükseliyor. Bir düşüşte yani bir pullback'te, bir geri çekilmede işleme gireceğiz. Biz burada işleme giriyoruz. Buraya da stop koyuyoruz. Fiyat geliyor, bizi stop ettirdikten sonra tekrar yoluna devam ediyor ve bizi piyasanın dışında bırakıyor. Gene mesela buradaki geri çekilmeyi alalım. Biz buraya giriş koyuyoruz. Diyelim ki fiyat geri çekiliyor. Buraya da stopumuz var. Fiyat bize işleme sokuyor, gene stop ettiriyor, gene yoluna devam ediyor. Biz bir türlü bu piyasaya giremiyoruz. Peki biz bu olasılığı yani buradaki giriş seviyemizi daha iyi belirleyebilir miyiz? İşte bu piyasadaki profesyonel traderlar gibi alım satım yerleri belirleyebilir miyiz? Bir bakalım hemen. Ben şimdi burada size 3 tane giriş çıkış metodu belirleyeceğim. Yani bunlar bir metottur. Siz hangisini kullanırsanız, hangisini kullanmak isterseniz onunla işleme gireceksiniz ve onu da kenara yazacaksınız. Ben bu metodu kullanıyorum. Diyelim ki biz bu çıkış trendinde alım yerleri ilk metot destek ve direnç noktaları arkadaşlar. Evet, diyelim ki şu bölge bizim gördüğünüz gibi zaten direnç noktamız. Şunu sileyim, tekrar çizeyim. Şu bölge şöyle direnç noktamız. Hatta şöyle de alınabilir. Yani biraz daha iyi çizersek şu kısmı diyebiliriz. Hatta biraz daha aşağıda getirebiliriz. Şurası bizim direnç noktamız. Fiyat
destek direnç yapan bir trader'ız ve bu fiyat ne yapıyor? İlk önce fiyat ne yapıyordu? Yükseliş trendinde. Yani biz bu piyasayı satmayacağız arkadaşlar. Biz bu piyasayı kesinlikle alacağız. Ama bazıları satar, satın çok yükseldi. Hayır. Yani bir önceki dediğim gibi tepeler diplere bakacağız. Piyasa değil piyasa yükseliyorsa biz burada alacağız. Şimdi diyelim ki destek direnç yapıyoruz ve burası bizim direnç noktamız. Piyasa burayı kırdıktan sonra dönüşte işlemlere girebiliriz arkadaşlar. Niye? Nedir destek dirençte? Eğer ki burası direnç noktası kırıldıktan sonra dönüşte, bakın bunlar bir metot. Yani bunlar bir sistem. Destek direnç sistemleri, sistem bu şekilde trade ediyorsanız döndükten sonra burada işleme girip bir sonraki dalgayı yakalayabilirsiniz. Mesela burada ve aynı yerde tekrar, bakın şurası da var. Diyelim ki burası, daha yakınlaşırsak burası zaten bir şurası direnç oluyor. Fiyat burada oyalanıyor. Burayı kırdıktan sonra dönüşte tekrar aynı yerden işleme girip bir sonraki dalgayı yakalayabiliriz. Hatta bakın şurada da birazcık yapılmış. Burası ne oluyor? Şu bölge. Şu bölge direnç bölgesi. Burası kırıyor, dönüyor. Buradan tekrar işleme gireriz ama stop oluruz. Devam edeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Fiyat buraya, şu bölgeyi kırıyor. Burada kırdıktan sonra diyelim ki burada dönüyor ama şurada stop olabiliriz. Tekrar bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, ben sadece size metodu, sistemi gösteriyorum. Mesela şurası da bir örneğin, mesela burada çalışmasa burada çalışıyor. Yani %50-50. Bütün pozisyonlarınız, hala diyorum %50-50. Zaten %100 kazanamazsınız. Siz %100 bütün pozisyonlarınızı kazansanız piyasada para bırakmazsınız. Tek oyuncu olursunuz. Onun için siz böyle düşünmeyin. Yani ben hep girdiğimi kazanacağım, öyle bir şey yok. Öyle düşünürseniz zaten kaybedersiniz. Diyelim ki bakın burası gene bir direnç noktası. Bu fiyat burayı kırarsa ben dönüşte işleme gireceğim. Destek direnç yapıyorum çünkü. Burası direnç, kırdıktan sonra destek olup çıkabilir. Fiyat geliyor, tam gene aynı yerden zıplayıp tekrar yoluna devam ediyor. Bu birinci metodumuz. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın mesela burada da var. Fiyat buradan düşmüş. Şurası ne oldu? Şurayı görmeyelim. Şu tarafları almıyoruz. Fiyat burası, şurası direnç. Kırdıktan sonra dönüyor ve buradan tekrar çıkıyor işte. Devam ediyor yoluna. Destek direnç metodumuz bu şekilde. Evet, ikinci metodumuz hareketli ortalamaları kullanacağız burada da. Burada da biz hareketli ortalama kullanan bir trader'ız ve pullback'lerde, yani hareketli ortalamalarda işleme gireceğiz. Gene dediğim gibi sistemi gösteriyorum. Siz sadece burada olayın mantığını kavrayın ve bu şekilde trade'lerinize de mutlaka kazanırsınız arkadaşlar. Yeter ki riskinizi iyi yönetin. Şimdi diyelim ki ben buraya hareketli ortalamalarımı koyuyorum. Bir 50 günlük, tamam. Hatta kalınlaştırayım daha iyi gözüksün. Şuradan şöyle yapalım. İkincisini de koyuyorum. Onu da 20 günlük. Genellikle 20-50 kullanılır. Siz de kullanın. Ben de yıllardır kullanıyorum yani. Hayır, yıllardır kullanılmayacak diye bir şey yok yani. Yıllardır yarıyor. Biz kullanıyoruz. Yaşım 41. Kullanıyorum. 50 yaşındaki adam da kullanıyor. 60 da kullanıyor. 20 yaşındaki adam da kullanıyor. Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bunun da şeyi yok yani. Ya ben 12-13 kullanacağım değil. 20-50 kullanın işte. İdeal. Şimdi burada gördüğümüz üzere fiyat gene zıplıyor ve geri çekiliyor. Nereye? 50 günlük hareketli ortalamama geri çekiliyor ve gene zıplıyor yukarı. Gene geri çekiliyor. Gene 50 günlük hareketli ortalamamda. Gene zıplıyor. Havayı veriyor. Gene içine çekiyor. Burada nefes alması gerekiyor piyasa. Artık çok çıktı. Tekrar bu nefeste gene işleme gireceğiz. Ne yapacağız? Gene 50 günlük hareketli ortalama geliyor. Buradan işleme gelip bir sonraki dalga. Tekrar burada. Tekrar bir sonraki dalga. Böyle bu şekilde, eğer ki bu metodu kullanıyorsanız bu şekilde işlemlere çok rahat girebilirsiniz. Dediğim gibi stopunuzu koymak kaydıyla, stop koyduktan sonra bakın bakalım piyasa size para verecek mi, vermeyecek mi? Trend ne tarafa gidiyorsa o yönde. Burada niye satmıyoruz? Burada niye aşağı doğru buralarda satmıyoruz? Neden? Fiyat düştü diye korkmuyoruz. Neden? Zaten biz bir piyasanın bir nefes almasını bekliyoruz ki bu trene binelim. İşte burada dediğim gibi buralara düştükçe alıyoruz. Çünkü tepeler hep bir öncekinin üstünde, yükseliş trendi devam ediyor. Kullanılan metot hareketli ortalama pullback'lerde. Bir de ben size bu eğer ki hareketli ortalamalar metodunu kullanıyorsanız eğer, mum çubuklarıyla da işleme girmeyi şöyle bir gözünüzün önünde bulundurun. Benim hatta hareketli ortalamalarla alım satım videomu mutlaka seyredin. Şimdi burada da göstereyim ben size.
Her geri çekildiğinde eğer ki işleme gireceksek biz, bakın burada 50 günlük hareketli ortalamamdan benim pin bar beliriyor. Mesela buradaki bir pin bar. Pin bar. Bunun üstüne alıp yazıp altına stop koyabilirsiniz. Devam ediyorum. Tekrar bakın yanındaki bu şu mum çubuğu, yutan mum çubuğu. Bir yanındaki mum çubuğunu yutuyor büyük. Burada işleme girilebilir. Buna bir yutan mum çubuğu değil ama ufak doji de denmez ama doji oluyormuş gibi. Yani tam, çünkü nerede? 50 günlük hareketli ortalamamın üstünde. Buna bir confirmation, yani bunu bir doğrulayacak bir ikinci mum çubuğuna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle şu ikisini topladığınız zaman şunun üstüne alım yazıp bunun altına stop koyabilirsiniz burada da. Yine geliyor. Burada şuraya bakarsak eğer yine 50 günlük hareketli ortalamama geldi ama şimdi buradaki mum çubuğu daha büyük, siyah. Yani daha bir ayı mum çubuğu diyelim biz buna. Yanındaki yutmuyor ama bir sonraki mum çubuğu artık pin bar beliriyor. Şu mum çubuğumuz bizim pin bar. Burada deneyebilirsiniz gene. Bakın gene %50-50 şansınızdan biraz daha olasılıklı ihtimalle. Çünkü piyasa biraz yükleniyor. Yani piyasa bu çizgiden alım gelmiş belli. Çizgiye çarpmış. Burada zaten alım gelmiş. Piyasa burada çizginin altında kapatmıyor. İlk gün kapatıyor mu? İkinci gün açıyor tekrar. Ama şu mum çubuğu önemli. Yanındaki işte pin bar. Gene piyasa yukarı doğru çıkabilir. Tetikte olmanız lazım. Yani böyle bir dipnot. Unutmayın dediğim gibi o birincisi bir mum çubukları video, mum çubukları gizemi videomu. Orada mum çubuklarını çok detaylı anlatıyorum. İkincisi de eğer ki hareketli ortalama metodu bunu kullanacaksak pullback'lerde, bir de neydi o videomun adı? O kadar ben de unuttum. Hareketli ortalamalarla alım satım. Orada da zaten mum çubuklarını işliyorum. İkisini bence bir kombine edin. Bir bakın bakalım. Çok güzel ipuçları bulabilirsiniz. Şimdi geri çekilmelerde işleme gireceğimiz son metodumuz bizim trend çizgisi kullanmak ve bir alt time frame'e inmek. Yani biz şimdi günlük mum çubuklarında işlem yapıyorsak, trendde gördüğünüz gibi eğer ki yukarı doğru bir trend varsa yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Biz burada eğer ki diyorum demeye devam ediyoruz. Biz burada hareketli ortalama kullanmıyorsak, işte destek direnç kırılımlarında işleme girmiyorsak 3. maddemizde giriyorum ben. 4 saatlik bir alt time frame'e giriyorum. Bir de siz şöyle yapmanız gerekiyor. Eğer ki günlük mum çubuklarıyla işlem yapıyorsanız 4 saatliğe inmeniz lazım bir alt vade, veya işte 4 saatlik işlem yapıyorsanız 1 saatliğe, 1 saatlikte de işlem yapıyorsanız işte 15 dakikaya inebilirsiniz. Biz şimdi günlük mum çubukları kullanıyoruz. Ben burada hemen 4 saatlik bir alt time frame, bir alt vadeye iniyorum. Ve trend kırıldığı anda aşağı doğru, yani bu pullback, işte bu geri çekilmeler. Mesela şuralar hep bir geri çekilme. Şimdi göreceksiniz burası. İşte piyasa gene bir üfledi ve gene nefes alıyor. İçine çekiyor ve gene üflüyor, gene nefes alıyor. Gene üflüyor, gene nefes alıyor ve gene üflüyor. Şöyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki trend çizgimizi çiziyoruz. Çünkü kırılımlarda işleme gireceğiz. Piyasa burada dinleniyor. Yalnız şuralarda artık işleme girebiliriz. Çünkü piyasa burada artık burayı kırıyor. Şu bölgemizi, şu zaten görüldüğü gibi bu bölgeyi kırıyor. Biz buraya stop koyup burada işleme girebiliriz. Gene yukarıya oynayabilirsiniz burada. Tekrar bakıyorum ben. Tekrar piyasa nerede dinlenecek? Ben kolluyorum piyasayı. Mesela burada çıkıyor ve burada düşmeye başlıyor. Burada çok sert düşüyor. Burada yani biz 1 2 3, yani şöyle bir tüyo vereyim. Burada 1 2 3 zikzak yapsaydı ben daha iyi işleme girebilirdim şuralarda. Girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz. Beklemek zorundasınız ya da girerseniz de işte buraya çizginizi çizerseniz, gene trend çizginiz 2 tane tepe yapmış. Şurada işleme girebilir. Tekrar kırılıma oynayabilirsiniz. Yani şurada işleme girip buraya stop koyup tekrar üstte oynayabilirsiniz. Tekrar bakıyorum ben bunu silip. Şimdi mesela burada tekrar piyasa çıktı ve tekrar nefes alıyor. Piyasa burada. Ben bakıyorum, gene trend çizgimi çizdim. Kırılımda işleme gireceğim. Bekliyorum burada. Şuralarda bir yerde. Yani biraz geçsin ki hani şöyle şey yapmayalım. Hani çok fazla da ayı boğa tuzağına ay boğa ne ya? Ayı boğa tuzağına yakalanmayalım hesabı. Biraz şöyle çıksın yukarı, nasıl olsa 4 saatlik işlemlerde giriyoruz bakın. Şimdi çünkü mesela diyelim ki burada işleme gireceğim. Biraz yukarıya aldım. Burada stopum da burası. Yani şu bölgede işlem yapacağım ben. Hatta bunu şöyle göstereyim hemen. Bu önemli, çünkü bu önemli konu. Bu 3. maddemiz gerçekten önemli. Ben eğer ki burada işleme gireceksem şurada
Şuraya da stop koyacaksam eğer. Şimdi şunu biraz rengini birazcık şöyle koyulaştırayım. Yani burayı kırdı, çıktı yukarı. Burada işleme girdim. Buraya da stopumu koydum. Niye? Stopumu bir dibin altına koyuyorum ki kendime yani en azından bir güvence, yani ben öyle hissediyorum, güvence. Siz de öyle hissedebilirsiniz veya hissetmeyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu %50-50 şans. Yani buradan aşağı da kırılabilir. Şimdi tekrar günlük mum çubuklarıma döndüğüm zaman ben demek ki neredeyse bir günlük mum çubuğu ATR'si gibi, yani bir günlük mum çubuğunu kullanmışım burada. Ben eğer ki burada işleme girdiysem, burası eğer ki söylediğim gibi daha önceki videoların win rate videomu seyretmenizi tavsiye ederim. Orada da bunu açıklıyorum. Eğer ki burada işte 1x zarar stopu koyuyorsam kendime, yukarıya en aşağı 2, 3x'e oynamam lazım. Yani burada 1 lira elimle gösteriyorum. Tahtada gösterirmiş gibi mouse'u bıraktım. Burada eğer ki 1x'lik stop mesafem varsa benim yukarıya daha fazla yere oynamam gerekiyor ki bu da bize pozitif beklenti sahibi olduğumuz için bu da bize kar getirsin uzun vadede. Pullback yani geri çekilmelerde o treni kaçırmamak için neymiş? 3 tane bizim ana metodumuz var. Bir tanesi destek direnç çizgilerimize, işte direnci kırarsa dönüşte destek olur, ben işleme girerim. İkincisi hareketli ortalama kullanabilirsiniz. Çok çok daha rahattır. Daha sakindir. Öbür türlü biraz teknik bilgi lazım. Ama videolarımı seyrederseniz o teknik bilgiyi zaten kavrarsınız, yani ben size söyleyeyim. Tavsiye ederim yani. Üçüncüsü de ne? Trend çizgisi, trend line diyelim, işte kendi çizdiğimiz trend çizgilerimizde her piyasanın aşağı doğru nefes almasında biz işleme girip bir sonraki dalgayı yakalayacak pozisyon tutabiliriz. Dediğim gibi bunlar sadece size gösterdiğim sistemler. Her sisteme, her pozisyona girip %100 başarı sağlayamazsınız. Bunu bakın hep söylüyorum. Eğer ki siz her pozisyonda başarı sağlamak istiyorsanız zaten bu piyasada işiniz yok. Çok tehlikeli yani. Onun için, çünkü stop da kullanamazsınız bu sefer. Sermayenizi koruyamazsınız. Onun için çok dikkatli olun. Riskinizi iyi ayarladıktan sonra mutlaka bu sistemlerin hepsiyle para kazanırsınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Olasılık ve şanslar hep sizden yana olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bay bay.